Hiç ormanda yalnız yürürken bir ağacın devrildiğini duydunuz mu? Peki ya orada kimse yoksa? O ağaç gerçekten ses çıkarmıştır diyebilir miyiz? Bu soru yüzyıllardır filozofları, bilim insanlarını ve düşünürleri meşgul eden bir bilmece olarak karşımıza çıkıyor. Düşen ağacın sesi deneyi sadece fiziksel bir olayın ötesinde algı, gerçeklik ve varoluş hakkında derin sorular sorar. Bu videoda sizi bu gizemli sorunun peşinden götüreceğim ve günlük hayatımızda nasıl benzer durumlarla karşılaştığımızı keşfedeceğiz. Hazırsanız bu felsefi yolculuğa başlayalım. Düşen ağacın sesi deneyi ilk olarak 18. yüzyıl filozoflarından George Berkeley tarafından gündeme getirildi. Berkeley, algının ve bilincin gerçekliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak, eğer kimse orada değilse düşen bir ağacın ses çıkarıp çıkarmadığını sorguladı. Bu soru yalnızca fiziksel dünyayı değil, aynı zamanda bilinç ve algı arasındaki ilişkiyi de sorgulamamıza neden oldu. Bir ağaç ormanda düşer ve eğer kimse onu duymazsa ses çıkar mı? Fiziksel açıdan bakarsak, elbette ağaç düştüğünde hava moleküllerini titreştirir ve bu titreşimler ses dalgalarını oluşturur. Ancak bu ses dalgaları bir kulak tarafından algılanmadıkça ses olarak adlandırılabilir mi? Öncelikle gelin bu deneye dair yapılan bazı felsefi yorumları inceleyelim. Bahsedeceğimiz yorumlar, algı ve gerçeklik arasındaki karmaşık ilişkiyi farklı açılardan ele alıyor. İlk olarak George Berkeley'nin kendi sorusuna verdiği cevaptan başlayalım. Berkeley, algının gerçekliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürer. Ona göre bir şeyin var olabilmesi için algılanması gerekir. Eğer kimse orada değilse ve ağaç düştüğünde onu duyan kimse yoksa, bu durumda ses de var olamaz. İkinci olarak realistlerin bu soruya verdiği cevaba bakalım. Realistler fiziksel dünyanın algıdan bağımsız olarak da var olduğunu savunurlar. Yani bir ağaç düştüğünde hava moleküllerini titreştirir ve bu fiziksel olay algılayan bir varlık olmasa bile gerçekleşmiş olur. Gerçeklik algıdan bağımsızdır ve bir olayın meydana gelebilmesi için onu algılayan bir bilincin varlığına gerek yoktur. Yani realistlere göre ormanda düşen ağacı biz görmesek de ağaç düşmüştür ve ses çıkarmıştır. Üçüncü olarak Immanuel Kant'ın cevabına bakalım. Kant hem nesnel gerçekliği hem de algının önemini kabul eder. Yani Kant'a göre nesneler kendi başlarına var olabilir. Ancak bizim onları nasıl algıladığımız zihnimizin yapısıyla şekillenir. Yani bir ağaç düştüğünde ve kimse onu duymadığında ses dalgaları yine de var olur, ancak bu dalgaların ses olarak algılanması için bir bilinç gereklidir. Eğer ağaçtan çıkan sesi duyacak bir kulağımız olmasaydı, sesin varlığına başka bir şekilde ulaşırdık ve sesi çok başka şekilde tanımlardık. Bu nedenle Kant'a göre sesin ses olarak bilinmesi için algıya ihtiyaç vardır. Dördüncü olarak Edmund Husserl ve diğer fenomenologların cevabına bakalım. Fenomenologlar, deneyim ve bilincin gerçekliği nasıl oluşturduğunu araştırırlar. Bir olayı anlamak ve onun hakkında bilgi sahibi olmak için onu deneyimlemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında bir ağaç düştüğünde ve kimse onu duymadığında bu olay bizim fenomenal dünyamızda var olmayabilir. Ancak yine de kendi başına bir gerçekliğe sahip olabilir. Yani biz onu algılamamış olsak da ağaç yine de düşmüştür ve ses çıkarmıştır. Beşinci olarak metafizikçiler ve varoluşçuların cevabına bakalım. Metafizikçiler ve varoluşçular bu tür soruları varlık ve anlam bağlamında ele alırlar. Jean-Paul Sartre gibi varoluşçular insan bilincinin ve algısının dünyaya anlam kattığını savunurlar. Eğer bir ağaç düştüğünde kimse onu duymazsa bu olayın anlamı ya da varlığı sorgulanabilir hale gelir. Altıncı olarak Ludwig Wittgenstein ve diğer dil filozoflarının cevabına bakalım. Dil filozofları, anlamın dil kullanımı ve sosyal bağlam içinde oluştuğunu savunurlar. Bir ağacın düşmesi ve ses çıkarması, dil ve iletişim bağlamında bir anlam taşır. Yani dil filozofları şöyle düşünür. Eğer bu olayı kimse anlatmazsa veya algılamazsa, dilsel anlamda bir gerçeklik taşır mıydı? Genel olarak düşen ağaç sesi deneyine verilen cevaplar bu şekilde. Bu soruyu
günlük hayatımızın birçok alanına uygulayabiliriz. Bunu yaparsak belki o zaman hem anlaşılması hem de cevaplanması daha kolay olur. Telefonunuza bir bildirim geldiğinde ve siz onu fark etmediğinizde bu bildirim sizin için gerçekten var olmuş mudur? Bildirim ekranınızda durur ancak onu okumadığınız sürece sizin için bir anlam ifade etmez. Ya da bir ressam galeride bir eserini sergilediğinde ancak o eseri kimse görmediğinde bu sanat eserinin gerçek anlamda var olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani algılayan bir göz olmadığında sanatın anlamı kaybolur mu? Algılanmayan bilgi veya duygu bir boşlukta mı kaybolur? Verdiğimiz örnekleri duygular üzerinden de tartışabiliriz. Birini platonik sevdiğinizde ve sevdiğiniz kişinin sizin sevginizden haberi olmadığında, yani sizin duygularınızın o kişinin algısı dışında olması, duygularınızın olmadığı anlamına gelir miydi? Ya da varoluşsal sorular sorabiliriz. Eğer Tanrı sizle doğrudan iletişime geçmediyse, bu durumda Tanrı yoktur diyebilir miydiniz? Bir şeyin var olması ya da gerçek olması için illaki sizin onu doğrudan deneyimlemeniz mi gerekir? Yoksa siz henüz algılamamış olsanız da o şey var olabilir mi? Tüm bu örnekler ve sorular bizi temel olarak şu sonuca götürüyor. Algı bir şeyi gerçek kılar mı? Yoksa gerçeklik algıdan bağımsız mıdır? Bu deneyin ortaya koyduğu sorular bizi algı ve gerçeklik arasındaki karmaşık ilişkiyi düşünmeye sevk eder. Düşen ağacın sesi bir yandan fiziksel dünyanın bir parçasıdır. Diğer yandansa algılanmadığında varlığını yitirir gibi görünür. Günlük hayatımızda benzer durumlarla karşılaşır ve bu soruları tekrar tekrar düşünürüz. Bu videoda ele aldığımız gibi algı ve gerçeklik arasındaki sınırlar düşündüğümüzden çok daha belirsiz olabilir. Siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın ve bu felsefi tartışmaya katılın. Kim bilir, belki de birlikte daha derin bir anlayışa ulaşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.